Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, güneş bebeğimizin vücudunu tamamladık. Şimdi bundan sonra kıyafetlerini çalışacağız. Bu videomuzda emziğini yapacağız önce. Çok soran var çünkü emziği ne zaman yapacağız diye çok merak ediyorlar. Bu şekilde emziğimiz. Şimdi buna göre bir sıra daha az yapacağım. Daha iyi oturması için. Bu arada bir de böyle ayağına sandalet çalıştım arkadaşlar. Onu da size böyle göstereyim. Bir dahaki videolarda bununla çalışacağız. Tabii ki bunları yapmak isteyenler tabii. Böyle ayağına çıplak olmasın, sandaletli olsun diyenler için böyle bir bunu çalıştım. Bu bebeğe bunları giydirdim ama bir dahakine pembe beyaz yapacağım. Bu diğer bebeğin kıyafetleri. Şimdi emziğimizi yapmaya başlayalım. Evet, ikinci emziğim için ben bu renklerimi kullanacağım. Buna uygun olsun diye arkadaşlar. Şuradaki detayından yola çıktım. Düğmedeki yeşil detayından ve ten rengiyle yapacağım buradaki beyazı. Şimdi hemen emziğimize başlayalım. İpim yine dediğim gibi bu Alize Cotton Gold. Bu da Eylül ipi. Önemli olan ikisinin inciriklerinin kalınlıklarının birbirine yakın olması. Şimdi sihirli halkayla başlayalım. Bu arada içerisine de böyle yine yoğurt kapağından bir ölçü yuvarlak bir daire kestim. İçine koymak için. Şimdi sihirli halka yapalım. Ve içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimizi çekiyoruz iyice. Evet, sihirli halkamızı oluşturduk. İlk sık iğneye batıyoruz. İlmek kaydırdık. Bir zincir çektim. Ve 6 sık iğnemiz vardı. Hepsine çift batıyoruz. Ve 6 çift yapınca 2 katı sayımız 12 olmuş olacak. Evet. Şöyle bir daha sıkılayalım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Çünkü bazen şuradaki detayı bir tane yanıltıyor insan. Orayı da batıyorsunuz mesela. O zaman çoğalmış oluyor. Bunu atlıyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Şu ipi de araya koyalım. Sıramızı birlemek için. Şimdi 2 sıra düz örüyorum. Bunda 3 sıra yapmıştım. Şimdi bebeğimin ağzına göre fazla gelmekte. O yüzden ben şu an 2 sıra yapacağım. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz sayılarınızı. Şimdi 2 sıra düz öreceğim. Evet, bir sıra daha ördüm arkadaşlar. Yani birinci sırada 6 sık iğne yapmıştık. İkincide hepsine çift battık. 12 oldu. Ve ondan sonra 3, 4, 5. sıraları düz ördüm. Çünkü bu beyazı ihraç ipiyle örmüştüm. Daha büyük durdu gördüğünüz gibi. Arazide bir tık küçük oluyor. O yüzden şeyimi bozmadım yani. Tarifi bozmadım. Şimdi 2 tek bir azaltacağız. 1, 2, bir azaltıyorum. Yine 2 tek
Bir, iki, bir azaltıyorum. İki tek ve bir azalt. Toplam 3 tane azaltma yaptık. Evet, sıra sonunda 9 tane sık iğnemiz kaldı ve bir sıra düz ördüm. 2, 4, 6, 7. sıramızı bitirdik. Şimdi bunları ağzımıza göre yapacağız. Ağız büyüklüğüne göre. Şu an benimki güzel oturmakta. El farkı, ip farkından sayılarımız değişebilir. O yüzden bebeğinizin ağzına oturtun. Şu şekilde içine yaptığınızda ne kadar girdiğine bakın. Bu benim için yeterli. Şimdi bir sıra daha yaparsam taşma olabilir. Mesela bunda bir sıra fazla yapmıştım. Diğer bebek için uygun. Bunu da yapmayacağım. Bakalım. Şimdi arkadaşlar ipimizi koparmadan önce işaretli yerimizden bu tarafa 2 sıra öreceğim. Bir tane normal battım. İkinciyi de ilmek kaydırıyorum. Güzel renk geçişi olsun diye bu şekilde bu tarafa kaydım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi yeşil ipe geçeceğim. Evet, ipimi önce bir sabitliyorum. Ve kaldığım yerden işaretleyelim. Şurası sıra başımız burası. Buradan devam ediyorum. Evet, ilmek kaydırdım yerin içine batıyorum. Bir tane ördüm. İkinciyi örüyorum. 2 tek bir arttır yapıyoruz. Yine 2 tek bir arttır. İki tek. Şu ipi hatta içine alalım. İçinde öreyim. İplerimizi de örerken tığın üstüne aldım. Onu da arada yürütüyorum. İki tane tek ve bir arttır. Toplam 3 tane arttırma yaptım. Bu şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Demin kestiğimiz sayıyı yerine koymuş olduk. Şunları da içine itelim. Evet, şimdi bir tek bir arttır yapacağız. Sıra sona kadar. Bir tek. Oraya da önce bir ip koyalım. Evet, sıramızı belirlemek için farklı ip taktım. Ve kaldı ikincisi yeşil ipin ikinci sırasından devam ediyoruz. Bir tek bir arttır yapıyoruz. Bir tek bir arttır. Sıra sonuna kadar bir tek bir arttır yapacağız. Bir tek
Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek ve bir arttır. Evet, toplam 6 tane arttırma yaptık. Bu şekilde. Evet, ikinci sıramızdayız. Yani üçüncü sıramızdayız. Şimdi daha önce arttırmaların içine arttırıyorduk. O zaman da altıgen bir görüntü oluyor arkadaşlar. Biz yine burada böyle yuvarlak bir görüntü yapmak istiyoruz. Onun için hep bir kayma yapacağız. Şimdi bir tek bir arttır, iki tek bir arttır yapmamız lazım. Ben bunu şu an 3 tekle başlayacağım ki arttırmanın çift arttırmanın yanındakine arttırabileyim. Şimdi dediğim gibi 3 tekle başlıyorum. Daha sonra 2 tek yapacağız. 1 2 3 tek bir arttır yaptım. Kaydırdım. Şimdi bundan sonra hep sıra sonuna kadar 2 tek bir arttır. Sadece orada başta öyle yapıyoruz. 2 tane tek. Bakın çifti atlamış oldum. Çiftin yanına arttırma yapacağım. Bir arttır. Kaydırma yapmış oldum. Yine 2 tek. Bir arttır. Yine 2 tek. Bir arttır. İki tek. Bir arttır. İki tek. Bir arttır. Kaydırdığımın içine yapmış oldum. Son arttırmamı. Evet, şimdi bu sefer 3 tek bir arttır olacak. Yine bir kaydıracağım için burayı 4 tane yapıyorum. Sadece ilk sıramda hep bir fazla yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sadece ilk başlangıçta bir tane fazladan yapıyorum ki arttırmanın yanındakine arttırabileyim. Şimdi bir arttır yaptım. Arttırmamı kaydırdım. Bundan sonra 3 tek bir arttır. 1 2 ipim kaldı. Uzandığım için arkadaşlar kameraya ipe olamıyorum. 1 2 3 tek bir arttır. Evet, dördüncü sıramızı bitirdik ve 30 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıramızdayız. Yine ilk sırayı 5 tane yapacağız. 5 tek yapacağım. Kaydıracağım. 2 3 4 5 tek bir arttır yapıyoruz. Sadece burada bir tane fazladan yapıyoruz kaydırmak için. Bundan sonra 4 tek. Sıra sona kadar 4 tek
2, 3, evet, 4 tek, bir arttır. Arttırmalar hep bir alttaki arttırmanın yanında olacak. Düzgün bir yuvarlak olması için. 2, 3, 4 tek, bir arttır. Evet, sıra sonunda 36 tane sık iğnem kaldı ve bir sıra düz ördüm arkadaşlar ve en sonki ilmeğime şunları da örelim. En son ilmek kaydırarak sıramı tamamlıyorum. İpinize göre değişebilir. Bir sıra düz yapmanıza gerek kalmaz. Eğer ipiniz kalınsa en sonki düzlüğü yapmasanız da olur. Mesela ben bunu yapmamıştım. Fakat bir tık ince. O yüzden bir sıra düz gittim. Böyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi üst kısmını yapacağım. Aynı şekilde gideceğiz. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne. İkinciye çift batacağız. Sonra bir tek bir çift. 2 tek bir çift. 3 tek. Aynısını yapacağız şimdi. Evet, 6, 12, 18 şeklinde emziğimizi büyüttük. 3. sırayı bitirdim. En son bir tek bir arttır, bir tek bir arttır. 6 tekrar yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Diğerisi gibi bir tane fazla örüp kayacağız sıramızı. Şimdi bir tane ördüm ve sıram kaydı. İpimizi de koyalım. Düz bir yuvarlak yapmak için bu sefer 2 tek bir arttır yapıyoruz. Arttırmanın içine yapmıyoruz. Onu kaydık. Hemen yanındakine arttırdık. 2 tek bir arttır. Sıra sona kadar tekrar yapalım. Evet, bundan sonra aynı diğerisi gibi devam edeceğiz. Üç tek, 4 tek, en sonunda bir sıra düz öreceğiz. Evet, ikinci parçamızı da aynı şekilde ördük. Yani en son 4 tek bir arttır, 4 tek bir arttır yaptık. 36 sık iğne oldu ve bir sıra düz ördük. Şimdi diğer parçamızı da alacağız ve bunları karşılıklı bu şekil aynı bitiş yerlerine getirelim ve ilmek kaydırarak birleştireceğiz. Şimdi hemen şöyle odaklayalım da arkadaki tek kattan alacağım. Alttaki parçanın da ilk bana bakan tek katından alacağım. Ve ilmek kaydıracağız. Tekrar öndeki parçanın arkadaki tek katı, alttaki parçanın da öndeki tek katından aldık ve ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde sıra sona kadar ilmek kaydırarak iki parçayı birleştireceğiz. Yarıya bitmeye doğru da içerisine yoğurt kabını takacağız. Evet, bu şekilde birleştirelim. Birleştirmeye devam edelim. İki katı alıp ilmek kaydırıyoruz. Evet, emziğimi kapatırken içerisine
yoğurt kapağımı koyuyorum. Çünkü az kaldı. Tekrar kapatmaya devam ediyorum. Keserken ona göre keselim. Çok da dibi dibine olmasın. Biraz küçük olsun şu şekil. Tekrar birleştirmeye devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar birleştirme işlemim yaptım, bitti. İpimi biraz iğne geçecek kadar uzun keseceğim. İğnemize takalım. Evet, ipimi iğnemi taktım ve bir öndeki ilmeğin içinden geçeceğim. Bu şekilde. Tekrar aralardan geçerek ipimi düzgün bir görüntü yaptık. Ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Biraz daha. Evet, sıra geldi. Emziğimizin şuradaki beyazla yaptığım ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi ipimi sabitliyorum. Ve yine aynı bir yerden başlayacağım. Başlangıç yerinden. Ve en sonki sıramı en son düz örmüştük. Oradaki sıradan batıyorum. Aşağıda aynı şekilde bu şekilde battım. En sonki sıramdan ve ipi yukarıya çekiyorum. Bu şekilde ve her sıra tam aynı yere gelecek şekilde ilmek kaydırıyorum. Çekiyorum. İlmek kaydırdım. Tekrar ikisi de aynı yere gelecek şekilde battım. Çektim. İlmek kaydırdım. Tekrar arkaya da bakıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Arkayı da kontrol ederek aynı yere geldiğini bu şekilde ilmek kaydırdık. Arkada aynı yerde çıkacak. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek kaydırıyoruz. Evet, ilmek kaydırmamızı bitirdik. Sıra geldi emziğimizin sapını yapmaya. Şimdi 7 tane zincir çektim. Sabitledikten sonra 7 zincir ve iki ucu birleştiriyoruz. İlmek kaydırarak bir zincir çektim ve 7 tanenin hepsine tek batıyorum. Döne döne öreceğiz şimdi. 2 3
Evet, bu şekilde döne döne toplam 25 sıra düz öreceğiz. Her sırada 7 sık iğne var. Hepsine tek batacağız. Evet, emzik sapını 25 sıra düz örün demiştim. Fakat yine ip farkından kısa geldi. O yüzden 3 sıra daha düz ördüm. 28 sıra yaptım. Daha önceki 25'ti. İşte ip kalınlıklarından değişmekte. Daha önce bunu ören bayan madamla ördüm. Onun bile işte içinden bazısı ince çıkıyor, bazısı kalın çıkabiliyor. Bu da yine Eylül ipi, biliyorsunuz bazısı bir tık kalın olabiliyor. Şimdi bunları kopardık. Şimdi iki ucu şöyle iğne yardımıyla öndeki tek katlardan birleştiriyorum iki ucu. Şu şekilde iki döne döne iki ucunda tek katlarından dikiyorum. Bir yandan çeviriyorum. Dikmediğim yerleri. Evet, emziğimizin sapının iki ucunu dikerek birleştirdim. Ve şimdi tam ortaya yerleştiriyoruz. Başlangıç yerini alta aldım. Ve tam ortaya koydum. Ucu küt olan iğneme de isteyen emziği hangi rengi yaptıysanız o renkten taktım. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Önce şuradan bir gireyim. Şu çift ikinci ve üçüncü sıranın arasından giriyorum. Bu şekilde 2 ve 3. sıranın arası. Bunu içeriye çekelim. Evet, düğüm içeride kaldı. Şimdi bunu da yerleştirelim. Yine 2 ve 3. sıramızı buradan gireceğiz. Yerimizi belirleyelim. Ve iplerimizin ilmeğin içine batalım. Evet, bunu böyle birkaç sıra yapacağız. Evet, muntazam yapalım. Hep aynı sıra içine evet, bu şekilde güzelce diktim arkadaşlar. Muntazam olmasına özen gösterin. Şimdi başka bir yerden çıktım. Buraya da bir düğüm atacağım.
Evet, düğüm attım ve yine aynı yerden ilmeği için batarak çıkıyorum. İçine çekeceğim ipi. Başka bir yerden çıktım. Ve içine çekiyorum. Evet. Bu şekilde içeriye sakladık. Ve ipimi keseceğim. Evet, bunu da içeriye itelim. Evet. Bu şekilde emziğimizi bitirdik arkadaşlar. Bebeğimizin ağzına bakalım. Bu şekilde yemeğimiz hazır. Tabii bu emzik diğer bebeğin emziği olacak. Bunun kıyafetini pembeli, yok morlu, çok açık pembeli yapacağım. Ama buna da giydirdim nasıl durdu diye. Evet, bu şekilde mememizi yaptık. Bu bunun emziği olacak yani. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Evet, emziklerimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda kıyafetlerimizi öreceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.